Herkese merhaba. Evrenin Enerji Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Tarot üçlü ilişkiler yeniden başlamak mümkün mü? Sorularımız size karşı duygu ve düşüncesi, anın enerjisinde, şu an ortak enerji alanınızda ne var? Ve yeniden başlamak mümkün mü? Üçüncü kişiye karşı enerjisinde ve duygu düşüncesinde ne var? Peki üçüncü kişi biter mi? Lütfen kalbinizdeki kişiye odaklanın, ismini geçirin, niyet edin, kolektif enerjiyle uyumlanmanıza niyet ediyorum. Pozitif, en güzel enerjiler sevgi enerjisi. Kalbinizdeki niyet neyse rehberlik etmesine niyet ediyorum. Bakalım ortak enerji alanınızda şu an sizin ne var? Şu an ortak enerji alanınızda karşıdaki kişiden size karşı iletişim, net adım, belirginlik sağlama enerjisi var. Bunun nedeni bir anda bu kadar belirginliği ya da tamamlanmak adına büyük adımlar ya da size burada ikna etme de olabilir, bir şeyleri gösterme enerjisi de olabilir. Arka tarafta bununla ilgili yaşadığınız böyle karmaşa ve bir düğüm oluşmuş. Bu da üçüncü kişiye karşı yüzleştiğiniz ya da buradaki iletişim olabilir. Karşı tarafın üçüncü kişiye karşı bir eylemi olabilir, bir adımı olabilir. Burayla yüzleştikten sonra ya da farkındalığınız bu tarafta olduktan sonra şu an enerji alanda burada netlik ve belirginlik sağlama enerjisi var. Ya da buradaki üçüncü kişiye karşı yaptığı bu adım ya da duygusal adım da olabilir burada. Bir an arkaya dönme enerjisi var. Çünkü bir anda bir şeyler karmaşa ve karışık, işin içinden çıkılmaz bir durum alınmış. Bakalım size karşı düşünceleri ve duyguları ortak enerji alanınızdaki o üçüncü kişinin enerjisi ve şu an size karşı bir adımda ve belirginlik sağlıyorsa aslında evet, buradaki düşüncesinde bir anda biten bir enerji olmuş size karşı. Kendinize çok iyi, çok özel, sevgiyi, değeri, birçok şeyi hissettiğiniz bir anda olmuş. Hatta siz bile bu şaşırdığınız ve ne oluyor dediğiniz bir nokta, hayret içinde kaldığınız bir enerjide de kalabilirsiniz. Ya da kafanız bir anda karışmış olabilir. Çünkü o kadar mantıksız gelebilir ki, o kadar yüksek ve o kadar güzel o duyguları, iletişimi ya da size gösterdiği o güçlü değeri, sevgiyi bir anda burayla ilgili yokluk enerjisi, vermeme,
sevgiyi göstermeme ya da iletişimi göstermeme enerjisi. Yani buradaki insan bir anda o pusulasını, yönünü şaşırmış olduğu veya yönünü bulamadığı bir nokta olmuş aslında. Evet, duygu enerjisinde sizinle tekrar o bir arada olma ve burayı dengeleme enerjisi de var aslında. Yani burada nedir dengeleme? İletişim ve bu iletişimle aslında bir şeyleri garantilemek. Belki de burada kendini garantilemek istiyor. Hani hala orada mısın, değil misin? Ama ben buradayım ve buradaki özlem enerjisi de var. Eylem konusunda da bu durumdan dolayı, aslında yaşanan durumdan dolayı da çok böyle net ve güçlü olması gerektiğinin farkında. Bir tarafta da o yaptığı acemice, çocukça, bencilce diyebiliriz de buna, hani yaptığı, yüzleştiğiniz o andaki olayla ilgili de bunun da yüzleşmesiyle ilgili zorluğunu yaşıyor. Evet, buraya bir nedir? Duygularını gösterme, hatta harekete geçme enerjisi de var. Tekrardan aranızda geçen her neyse burayı böyle bir şifalandırma, işte kendince veya neyse burayı yoluna getirme aslında bir enerjisi var. Evet, biraz karmaşa çıktı. Bir öyleyken ve sonrasında siz de haklısınız, bir anda ne oluyor dediğiniz ve şu anda da böyle bir enerjiyle ya da iletişimle yüzleşmiş olabilirsiniz. Şöyle diyelim bakalım. Orada bir soru soracağım. Neden böyle bir şey yaşandı diyerekten, ama önce bir üçüncü kişiye bakalım. Üçüncü kişiye karşı şu an enerjisinde ne var bir onu görelim. Burada evet, üçüncü kişide de aslında enerjisinde çabalıyor gibi, yani kendini böyle gösteriyor gibi ama aslında hiçbir şey göstermeyen bir enerjisi var. Kendini dışarıya gösterme enerjisi aslında, çevresine ya da. Burada emek veriyorum diyerekten bekleten ama bir o kadar da arkasını dönmüş, bitirmiş bir enerji var. Peki şu an bu soruyu soralım. Bir anda sizin o olayla yüzleşmeniz, bitmesi, gitmesi ve sonrasında buraya da aslında baktığımızda bu şekilde şu an enerjisinde burada da varlığını göstermeyen bir enerji var. Peki neden siz de bu olayla yüzleştiniz? Bir anda bu kadar her şey mükemmelken neden böyle olmuş bakalım? Buradaki olay neymiş? Aslında buradaki olay karşı tarafa ciddi anlamda güçlenme ve duygu enerjisi var. Büyük bir başlangıçta da gitmiş olabilir. Ve belki bu insan geçmişten gelen bir kişi de olabilir. Sizin bir anda o yüzleştiğiniz olay, hissettirdiği ve sonrasında arkasını döndüğü şey, karşı tarafa olan kendini güçlü ve bir anda o duyguların ve bir başlangıç yapmak istemiş. Peki şu an burada ne değişti diyelim? Yani bir anda böyle hissetti ve şu an ne değişti, şu an enerjisinde bu tarafa karşı kendini göstermeyen, biten bir enerjisi var. Ne değişti burada? Ne oldu? İşte anlık bir anda yaptığı bir enerji bu. Yani evet, burada aslında büyük bir enerjiyle ve başlangıçla gitmiş ama aslında var olmak adına, ama burada her attığı adımla kalp kırıklığı, zorlandığı ve duygusal anlamda da aslında mutlu olamadığını gördüğü. Peki üçüncü kişiyle ne olmuş olabilir burada, bunu yaşadıysa? Ne yapmış olabilir?
Buradaki o adım ya da başlangıç enerjisi neyse, geçmişte buradaki negatif veya mutsuzluklar ne varsa, buradaki kişi zaten geçmiş enerjiden geliyor. Mutlu olabilecekleri düşündükleri bir noktada ise aslında çatışma yaşanmış. Çünkü geçmişte de buranın çatışması ve yani köşeye sıkışmış. Yani baktığı zaman ben mutlu olmayı veya böyle bir şey düşünürken aslında ben bunu deneyimledim ve böyle değil, ya da bir şeylerin değiştiğini düşünerekten gidilmiş bir enerjiymiş aslında. Ama yani istediği gibi olmamış. Bakın, burada mutluluk olayı varken kişi buraya bakmıyor bile, o kadar mutsuz ki çatışma içinde. Çünkü geçmişe baktığı zaman zaten eli kolu bağlı, yani adım atamadığı bir noktayı görüyor yani buradaki enerjide. Buradaki yaptığı her adım aslında anlık o duyguların yükselmesi olabilir, karmaşa olabilir, birçok şey olabilir. Anlık verilen bir şeyle aslında bir anda yüzleştiği ve mutsuz olduğu bir nokta olmuş. Peki üçüncü kişiye karşı duygu ve düşünceleri ne? Bakın, kartlarda da aslında evet, burada aydınlanma yaşamış, yıkım enerjisi. Bakın, ermiş buraya aydınlatıyor düşüncesinde artık yolunu bulma, aydınlanma, yani daha önce tecrübe ettiği bir şeyi tekrardan gördüğü bir nokta olmuş. Yıkım enerjisi yani yok burada ve duygusal anlamda da yani biten bir duygu var. Yani arkasına bakmayan ama bir o kadar da aslında yorgun bir kısmı da var. Yani hani burada evet, başta hani hayal kırıklığı da var. Yani nasıl yaptım, ya da hayal kırıklığı doğru değil kelime de, hani adaletsizlik, yani o kendinde de, yani burasını aslında mantığının bile almadığı bir şekilde gitmesi ve sonra baktığı zaman da tekrardan bunu yaşayıp size şu an iletişim ve belirginlik sağlıyorsa, burayı aslında özlem enerjisi, yani buradaki yaptığı kendi haksızlığı farkında, bununla da yüzleşmiş. Üçüncü kişiyle baktığımızda biten, yani duygu, enerji bir anda bitmiş ama giderken dediğiniz gibi evet, yaşadığınız o yüksek duyguda bir anda yok olan bir enerji olmuş size karşı. Peki şöyle diyelim. Burada bitmiş gözüküyor duygu ve enerji alanında ve düşüncesinde. Peki üçüncü kişi biter mi? Şu kart da şöyle bir elimden fırladı. Evet, biter buradaki. Onun da aslında bir anda elinden fırlamasının nedeni ilk baştaki enerjiyi söylüyor. Siz ve karşı taraf arasında kalmış, çok da zorlanmış buradayken. Buraya öncesinde yalnız belirgin adımlar oluşmuş ve mutlu olmak adına ve güçlenmek, etkilenmek, burada bir duygusal anlamda da bir coşku oluşmuş. Ama sonrasında o bir anda o hissettiği, zorlandığı veya giden enerjinin arkasından bakın, ölüm kartı. Yani evet, biz böyle bir adımla gittim, bunu hissederek gittim ama bitiş ve şu an zaten buraya baktığımda köşeye çekilmiş, bitik bir noktada ve daha önceki o enerjisinde hani mutluluk ya da pozitif hayata karşı belki nedir, sosyalleşmeyi, eğlenmeyi seven biridir. Nedir, burası bile onun için artık yani eylemsizleşti ve bir aldığı bu sorumluluk ya da yaşadığı bu şey buradaki bitiklik bir enerjisinde. Peki son soruma geçiyorum. Sizin için tarot üçlü ilişkilerde yeniden başlamak mümkün mü?
sizin için yeniden başlamak, evet, mümkün. Burada tekrardan bir araya geleceğimiz ve belki de eskisinden çok daha güçlü ve dileğinizin ve hani burada yükseleceğiniz bir enerji olacak. Belki de şu an diyorsun ki evet, bunu ben yaşamam, yüzleşmem gerekiyor ve ben kenarda sessiz kaldım. Burada hak ettiğim hiçbir şeyi almadım üçüncü kişiden ve beni karanlıkta bırakıp kendi diğer kısımda mutlu olacağını düşündü ama aslında karanlığa düşen kendisi oldu. Ve bunu fark etmesi gerekiyordu. Belki daha önceden siz buranın enerjisini de biliyordunuz. Buradaki yaşadığı netlik, çünkü burada tam bir netlik yaşıyor. Yarım kalmışlık ya, her şey de olabilir tabii ki burada. Sizin tarot üçlü ilişkilerdeki sorumuzun cevabı, yeniden başlamak mümkün mü? Evet. Yeniden başlamak sizin için mümkün. Hem de çok şanslı ve özel hissedeceğiniz, belki de artık buranın böyle kök salacağı ve güzel duyguları yaşayacağınız, her iki taraf için de aslında şifalanacağı bir süreç olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Beğeni ve yorumlarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.